Düşün ki dünyada bir dil var. Hani yüzyıllardır milyonlarca insan bu dili konuşuyor. Masalları var, destanları var, şarkıları var. Hı hı. Çok köklü bir kültürden bahsediyoruz yani. Aynen öyle. Fakat bu dilin arkasında onu koruyacak resmi bir devlet aygıtı yok. Yani eğitim müfredatlarını belirleyen o devasal kurumları, o dili dijital dünyaya entegre edecek milyar dolarlık teknoloji bütçeleri falan yok. Dijital arşivlere de kısıtlı haliyle. Kesinlikle. Şimdi sana şu soruyu sormak istiyorum. Böyle bir dil, hani her şeyin algoritmalarla, büyük dil modelleriyle ölçüldüğü bu acımasız dijital çağda hayatta kalabilir mi sence? Ya bu modern zamanların en kritik kültürel hayatta kalma sınavlarından biri bence. Doğru. Çünkü dijital dünyada, özellikle bu yapay zeka çağında bir dilin varoluşu tamamen onun veri üretebilme kapasitesine bağlı. Yani eğer dilin dijitalleşmiş bir arşivi yoksa, algoritmalar o dili kelimenin tam anlamıyla görmezden geliyor. Yok sayıyor yani. Aynen öyle. Varlığını sürdürebilmen için sistemi seni işleyebilmesi gerekiyor bir şekilde. İşte bugünkü derinlemesine incelememizin temelini de tam olarak bu varoluşsal kriz oluşturuyor. Elimizde Kürt Araştırmaları yayınından araştırmacı ve yazar Cihan Roj'a ait son derece ufuk açıcı bir makale var. Hı hı, evet okudum onu. Başlığı yapay zeka ile Kürt edebiyatı üzerine söyleşi. Ve hani bu konuyu sadece böyle standart bir teknoloji haberi merceğinden işlemiyoruz bugün. Yapay zeka bize fıkra anlattı falan gibi bir sığlıkta değil yani. Aynen öyle. Amacımız Kürt kültürü üzerine çalışan bir araştırmacının merceğinden o büyük sorunun peşine düşmek. Yani devletsiz, kısıtlı imkanlara sahip diller için yapay zeka bir tehdit mi yoksa eşi benzeri görülmemiş bir fırsat mı? Ki yazar Cihan Roş, burada yapay zeka ile hem Kürtçe hem de Türkçe yürüttüğü diyaloglarda makinanın sınırlarını zorluyor bayağı. Neler yapıyor mesela tam olarak? Şöyle söyleyeyim bu ChatGPT gibi büyük dil modellerinin çalışma prensibini düşündüğümüzde bu sistemler internetteki mevcut veriyi kazıyarak kelimeler arasındaki istatistiksel olasılıkları hesaplıyor aslında. Tamamen matematik yani. Evet ama araştırmacının burada yaptığı şey o istatistiksel hesaplamanın içine sosyolojik ve kültürel bir ağırlık koymak. Bu çok değerli bir yaklaşım. Hikayenin en insani ve bir o kadar da tuhaf noktası da tam burada başlıyor zaten bence. Nasıl yani? Şöyle, hani araştırmacı sistemin karşısına geçip bana Kürtçe kelimelerin frekansını çıkar falan gibi bir mühendislik komutu vermiyor. Teknolojiye bir nevi pozitif ayrımcılık yapıyor. Ondan kendisine Kürtçe bir isim seçmesini istiyor. Evet orası çok ilginçti. Hatta istersen ben sana önerebilirim diyerek ona Rosida ismini veriyor. Yapay zekada bu ismi kabul edip hani diyor, Rosida olarak sizinle röportaj yapmaktan mutluluk duyarım falan deyip sohbete başlıyor. İnanılmaz gerçekten. Bu da hep şunu hissettiriyor, bir robota donanım testi yapmaktan ziyade hani yeni tanıştığın birine memleket neresi, kimlerdensin diye sormak gibi bir şey. Araştırmacı yapay zekaya resmen bir antropolog gibi yaklaşıyor. Kesinlikle ve bu antropolog yaklaşımı burada işin mekaniğini değiştiren anahtar hamle bence. Neden öyle diyorsun? Çünkü büyük dil modellerine bir persona yani bir kimlik atadığınızda arka plandaki o sinir ağlarının ağırlıklarını belirli bir kültürel vektöre doğru kaydırmış oluyorsunuz. Anladım. Araştırmacının amacı yapay zekanın sadece o ansiklopedik verileri ezberleyip ezberlemediğini görmek değil ki. Asıl soru şu, bu algoritma bir kültürü ne kadar içselleştirebilir? Yani o dilin taşıdığı duygusal yükü falan anlayabilir mi? Aynen öyle. İsmi Rosida olarak kabul eden sistem artık sadece rastgele metin üreten bir araç olmaktan çıkıyor. O kültürel bağlama uyum sağlamak, esnekliğini göstermek zorunda kalıyor bir şekilde. Peki Rosida o klavye başında bu kültürü gerçekten ne kadar tanıyor sence? Yani makaleye baktığımızda yapay zeka başlangıçta şöyle bir çerçeve çiziyor. Kürtlerin Orta Doğu'da özellikle Türkiye, Irak, İran ve Suriye gibi ülkelerde yaşayan bir halk olduğunu belirtiyor. Hint-Avruta dil ailesine mensup falan diyor sanırım. Evet halaydan, müzikten, o meşhur denkbejlik geleneğinden bahsediyor. Direniş ruhu, dayanışma gibi kodları sıralıyor.
Ama yani dürüst olalım şimdi. Bütün bu sayılanlar standart bir arama motoruna Kürt kültürü yazdığında çıkacak ilk Wikipedia paragrafı gibi değil mi? Ya kesinlikle öyle. Yüzeyde standart bir bilgi dökümü gibi duruyor. Yani bu konuyu araştıran, o kültürü zaten yaşayan bir yazar için burada şaşırtıcı olan hani o aha dedirten kısım neresi asıl? İşte araştırmacıyı asıl etkileyen detay, yapay zekanın o verileri alt alta sıralamasından ziyade Kürt dilinin o parçalı yapısını ve diasporayı analiz ediş biçimi bence. Nasıl bir analiz o? Algoritma şeyin farkında. Kürtlerin sadece coğrafi sınırlarla bölünmediğini, hani inanç bazında da devasa bir çeşitlilik barındırdığını kavruyor sistem. Çok ilginç. Yani metin analizinde İslam, Alevilik, Yezidilik ve Hristiyanlık gibi inanç sistemlerinin bir arada yaşadığını sentezliyor. Tüm bu farklılıkların Kürt edebiyatını nasıl beslediğini falan ortaya koyuyor. Bunu biraz daha somutlaştıralım dinleyenler için istersen. Tabii. Hani İngilizce gibi devasa bir dil modeliyle çalıştığını düşün. İngilizce veri setleri böyle fabrikadan çıkmış kusursuz tek tip, devasa porselen kupalar gibidir bence. Her yerde bulursun. Aynen, internetin her köşesinde milyarlarca örneği var. Yapay zeka bu kupayı kolayca tanıyor, kopyalıyor. Fakat resmi kurumları olmayan, standartlaştırılmamış, farklı ülkelerde farklı alfabelerle yazılan bir dilin verisi bence toprağın altına dağılmış kırık bir antik vazo parçaları gibi. İnanılmaz doğru bir benzetme bu. Yani yapay zekanın o parçaları hani diasporadaki web sitelerinden, o kısıtlı sözlü tarih kayıtlarından falan alıp bir araya getirmesi Evet. ve bu vazo Alevilik, Yezidilik motifleri taşıyor, benzersiz bir bütündür diyebilmesi, asıl mucize burada yatıyor bence. Kesinlikle. Bu arkeolog benzetmesi sistemi çok net açıklıyor bence. Çünkü o parçalanmış veriyi anlamlandırmak, hani veriyi listelemekten çok daha karmaşık bir istatistiksel çıkarım gerektiriyor. Tabii yani çok daha zor bir iş. Makaledeki o çarpıcı an da tam bu sentezin sonucunda çıkıyor zaten. Hangi an o? Yapay zekaya şey soruluyor. Kürt edebiyatını hangi ülkenin edebiyatıyla karşılaştırabilirsin diye soruluyor. Algoritma, hani o devlet sınırlarıyla çizilmiş standart ülke edebiyatı şablonunu alıp devletsiz bir dile zorla uydurmaya çalışmıyor. Ne diyor peki? Net bir dille diyor ki, Kürt dili ve edebiyatı kesinlikle başka bir ülkenin edebiyatıyla belirlenemez. Çünkü benzersiz bir kimliğe sahiptir. Yani o senin dediğin kırık vazonun kendine has bir formu olduğunu kabul ediyor makine. Vay canına, çok acayip bir tespit bu bir algoritma için. Zaten makalede bu tanımdan sonra asıl o vurucu kalbine, temel tezine geçiş yapıyor bence. Evet, orası çok kilit. Araştırmacının savunduğu fikir şu aslında: devleti olmayan o modern eğitim kurumlarından, devasa bütçeli dil akademilerinden yoksun diller için teknoloji, tarih bir fırsat sunuyor. Kesinlikle. Yani o kırık vazoyu onaracak yapıştırıcı aslında algoritmaların ta kendisi diyor yazar. Ki Rosita da bu tezi teknik argümanlarla bayağı destekliyor sohbette. Ne gibi argümanlar mesela? Yani işte otomatik metin analizi, anında çeviri sistemleri, doğal dil işleme araçları falan var ya. Fiziksel dünyada kısıtlı kaynaklara sahip dillerin o görünmez sınırları aşmasını sağlıyor bunlar. Büyük veri analizi sayesinde yıllarca dar bir coğrafyaya hapsolmuş bir edebiyat, saniyeler içinde dünya dilleriyle etkileşime girebiliyor. Yani teknoloji devletsiz diller için adeta sanal bir devlet altyapısı kuruyor diyebilir miyiz? Tam olarak öyle bir işlev görüyor, evet. Fiziksel dünyada kurulamamış o enstitülerin işlevini dijital dünyadaki sunucular üstleniyor bir nevi. Bir dilin gramer kurallarını koruyan, sınırları olmayan küresel bir okul haline geliyor yapay zeka. Çok doğru bir tespit bu. Ama burada aklıma takılan, bence dinleyenlerin de zihninde yankılanan bir soru var. Nedir o? Teknoloji aynı zamanda her şeyi standartlaştıran, hani o pürüzleri yok eden bir öğütücü değil mi sonuçta? Kesinlikle öyle bir yönü var. Biz bir dili, o dilin dağlarda yankılanan aksanlarını, hani o yaşanmışlıklarını Silikon Vadisi'nde yazılmış algoritmalara emanet ettiğimizde, o dilin ruhunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmıyor muyuz? Ya büyük dil modellerinin en büyük handikaplarından biri de bu zaten. Halüsinasyon görmemek için veya istatistiksel sapmaları engellemek için veriyi her zaman ortalamaya çekiyorlar. Yani en risksiz standarta. Aynen öyle. En pürüzsüz hale getiriyor. Araştırmacı da bu tehlikenin farkında ve yapay zekayı tam da bu noktadan sınıyor aslında. Nasılsın diyor? İlginç olan şu, sistem kendi sınırlarını kendisi çiziyor burada. Makine çok dürüstçe şunu söylüyor, diyor ki ben sadece bir aracım. Dilin ve edebiyatın asıl zenginliği insan etkileşiminde yatar.
Yani o ruhu veremeyeceğini açıkça itiraf ediyor makine. Aynen, kültürel bağlamı yaşatamam diyor. O ruh meselesini test etmek için de Cihan Roş, makineden bir edebi sınavdan geçmesini istiyor sanırım makalede. Evet, sanatsal bir sınav. Diyor ki sana Kürtçe bir roman sunsam bunu okuyup bana bir edebi eleştiri yapabilir misin? Yani ondan resmen bir sanat eleştirmeni olmasını talep ediyor. Ya burada yapay zekanın çalışma mantığını hiç unutmamak lazım. Hı. O metne baktığında kelimeleri bir matematiksel vektör olarak görüyor sadece. Bu yüzden verdiği cevap çok teknik ama bence bir o kadar da olgun. Ne diyor cevabında? Şöyle diyor, ben kelime dağarcığını, cümle yapısını falan istatistiksel olarak çok iyi analiz edebilirim. Ancak edebi değer soyuttur diyor. İnsan deneyimi gerektirir, estetik tercihler gerektirir. Ben insana eşdeğer bir eleştirmen olamam. Yani metnin röntgenini çekerim ama o bedenin çektiği acıyı hissedemem diyor bir nevi. Çok iyi özetledin, tam olarak bunu diyor. Bu durum makalede bence en çok o dengebejlik üzerine olan kısımda kristalleşiyor. Evet, o kısım çok vurucuydu. Dinleyenler için şu bağlamı vermek önemli bence burada. Denkbejlik sadece otantik bir şarkı söyleme biçimi falan değildir. Kesinlikle çok daha derindir o. Yani yazılı kaynakların, resmi tarih kitaplarının olmadığı bir coğrafyada denkbejlik bir halkın hafızasıdır aslında. Yaşanan o katliamları, göçleri, acıları dilden dile aktaran sözlü bir tarih kurumudur. Araştırmacı çıtayı yükseltip makineye müzikal bir kompozisyon oluşturabilir misin? Yani denkbejlik yapabilir misin diye sorduğunda o donanımın insan doğasıyla çarpıştığı anı görüyoruz resmen. Kesinlikle öyle. Yani bir makine sesi frekanslara çok rahat bölebilir. O denkbejlerin kullandığı makamları, gırtlak titreşimlerini falan matematiksel olarak modeller, kusursuz bir ses dosyası çıkarır ortaya. Tabii yapar onu. Ama Rosita'nın cevabında belirttiği gibi o donanım duyarlılığı simüle edemez. Sistem diyor ki o formda bir şey üretebilirim. Ancak dengebejliğin temsil ettiği o yaşanmışlığı, o destansı acıyı asla tam anlamıyla üretemem diyor. Çok çarpıcı bir itiraf bence bu. Silikon Vadisi'nde tasarlanmış o ikili kod sisteminin hani nesiller boyu süren bir travmayı işleyemeyeceğinin itirafı bu. Aynen öyle. Teknolojik bir itiraf resmen. Algoritmanın bu sınır bilinci bir yandan etik bir çerçeve de yaratıyor aslında makalede. Evet, yazar etiği konusu. Araştırmacı tam bu eksende o can alıcı soruyu yöneltiyor. Senin ürettiğin metinleri alıp kendi edebi kurgumda kullansam etik açıdan sorun olur mu diyor. Yani edebiyat dünyasında şu an en çok tartışılan konu bu. Makinenin yazdığını kim sahiplenecek meselesi. Kesinlikle. Ne diyor peki yapay zeka bu soruya? Ya yapay zeka, eğitim verisinin doğası gereği zaten başkalarının ürettiği içeriğin bir sentezi olduğunu biliyor. Cevabında da şey diyor, eserlerim orijinal veya yaratıcı değil. Dürüst bir yaklaşım. Evet. İnsan yazarların o kişisel perspektifinin yerini tutamayacağını söylüyor makine. Telif falan iddia etmiyor, kendini sadece metin üreten bir yankı odası olarak konumluyor. Anladım. Şimdi buraya kadar konuştuğumuz bu entelektüel felsefi diyalog makalenin büyük bölümünde böyle steril bir laboratuvar ortamında gerçekleşiyor gibi hissettirebilir. Evet, teorik bir tartışma gibi duruyor. Fakat makalenin sonuna geldiğimizde o steril fanus birdenbire kırılıyor bence. Gerçek dünyanın o son derece sert fiziksel duvarlarına çarpıyoruz bir anda. Editörün notu kısmı değil mi? Aynen öyle. Araştırmanın yayınlandığı Kürt Araştırmaları dergisinin makale sonuna eklediği çok çarpıcı bir editör notu var. Bu dijital sohbetin aslında hangi fiziksel coğrafyada, hani nasıl bir sosyopolitik bağlamda yapıldığını hatırlatıyorlar okura. Biz de dinleyenlerimiz için bu noktayı hani derginin kendi sosyolojik okuması olarak, onların perspektifi olarak tarafsız bir şekilde aktaralım. Tabii ki. Tamamen derginin makaleye eklediği çerçeveye aktarıyoruz şu an. Dergi editörleri hani bir dilin dijitalleşmesini tartışırken sokağa veya stadyuma bakmadan bu konunun tam anlaşılamayacağını savunuyorlar. Bunu anlatmak için de çok sert bir analoji kullanıyorlar. Durumu 7 gün 24 saat çalışan faal bir fırıncılık sektörüne benzetiyorlar. Irkçılığı fırıncılığa benzetiyorlar yani. Evet, ırkçılığın böyle gece gündüz ekmek çıkaran fırınlar gibi günün her saati üretildiğine, sıradanlaştığını ifade ediyorlar notta. Çok çarpıcı bir analoji cidden ve hani dergi bu analojiyi öyle havada bırakmıyor. Bunu güncel hayattan olaylarla modelliyor aslında. İki spesifik örnek veriyorlar makalede. Aynen.
Editör notunda bahsedilen birinci olay, Türkiye-Makedonya milli maçı sırasında hani tribünlerden Ahmetspor'a yönelik edilen o toplu küfürler. Evet, hatırlıyorum. İkinci örnekse, derginin kendi tabiriyle söylüyorum, ülkenin o milli burjuvazisinin en önde gelen figürlerinden birinin Kürt kadınlarına yönelik anlattığı cinsiyetçi bir fıkra olayı. Evet. Derginin burada aslında altına çizmek istediği sosyolojik mesele şu bence. Hani siz bir yandan bilgisayar başında yapay zekayla bir dilin sınırlarını tartışıyorsunuz, felsefe yapıyorsunuz falan. Evet. Ama diğer yandan fiziksel dünyada sokağa çıktığınızda, stadyumlarda veya o elit çevrelerin sohbetlerinde dilinize yönelik bu bariyerlerle yüzleşiyorsunuz. Yani bu kültürel çalışmalar işte tam da böylesine ağır bir mücadele zemininde var olmaya çalışıyor mesajını veriyor dergi. Kesinlikle ve hani bu sosyopolitik bağlamın makaleye eklenmesi o dijital devlet teorisini çok farklı bir yere taşıyor bence. Araştırmacı gözüyle bakınca. Ne açıdan değiştiriyor o teoriyi sence? Şöyle düşün, güçlü resmi kurumları olan diller için yapay zeka sadece bir kolaylık, bir iş asistanı falan olabilir. Evet, yani mailleri yazdırdığın bir araç sadece. Aynen. Ancak derginin çerçevelediği bu ortamı göz önüne aldığında devletsiz ve dezavantajlı diller için dijitalleşme lüks bir deneme olmaktan çıkıyor bir anda. Anladım ne demek istediğin. Fiziksel dünyada asimilasyonla karşılaşan bir dil için o bulut sistemleri falan zorunlu bir hayatta kalma stratejisi. Yok edilemez bir dijital sığınak haline geliyor. Ya fiziksel dünyanın o katı duvarlarını aşabilmek için dijital dünyanın o genişliğine sığınmak gerçekten çok acayip bir çelişki ve bir o kadar da umut verici bir denge aslında bu. Kesinlikle öyle. Yani bugün araştırmacı Cihan Roj'un Rosida adını verdiği o yapay zeka personasıyla yaptığı sohbeti hem veri bilimi hem de antropoloji merceğinden inceledik seninle. Çok da keyifli bir sohbet. Çıkan tablo bize hani şunu gösteriyor özetle. Dijital çağda bu büyük algoritmalar kaybolma riski taşıyan dillerin korunması için devasa bir altyapı sunuyor gerçekten. Evet. O kırık vazo parçalarını bir arada tutacak olan şey aslında algoritmalar. Aynen öyle. Ama işte o vazonun içine suyu koyacak, o tarihi hissedecek yazara, acıyı sese dökecek olan o dengbeje her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ya makine dili koruyabilir ama o kültür yaşatamaz sonuçta. İnsan lazım. Kesinlikle. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Dinleyenlerimize son olarak ne söylemek istersin? Ya bu derinlemesine incelemeden edindiğin bilgileri kendi hayatına şöyle uyarlayabilirsin bence. Hani her gün kullandığın o anlık çeviri uygulamaları, sohbet botları senin için sadece bir araç olabilir. Ama dünyanın bambaşka bir yerinde okulları olmayan, edebiyatı görmezden gelinen kültürler için o aynı kodlar devasa, yıkılmaz bir hafıza sarayı inşa ediyor aslında. Çok doğru. Teknoloji, hani fiziksel olarak engellenen o seslerin sınır tanımadan yankılanmasını sağlayan küresel bir kubbe işlevi görüyor diyebiliriz. Vay canına. O zaman bugünkü sohbetimizi senin günlerce üzerinde düşüneceğin o dijital kubbede yankılanacak şu provokatif soruyla bitirelim. Sor bakalım. Bugün yapay zekayı kaybolmaya yüz tutmuş bir dilin kelimelerini, ninnilerini falan koruması için büyük bir hevesle eğitiyoruz ya hani. Peki sence yüzyıllar sonra o dili konuşan, o ağır coğrafyanın yükünü taşıyan son insanda bu dünyadan göçüp gittiğinde ne olacak? O algoritmalar sadece o dilin böyle soğuk mekanik bir bekçisi olarak mı kalacak? Yoksa o trilyonlarca satır kodun arasında o kültürün yasını tutan, ağıtlarını dijital boşlukta sonsuza dek söylemeye devam eden yeni nesil dijital dengbejler haline mi gelecekler? Çok tüyler ürpertici bir düşünce bu gerçekten. Kendi kültürünün ve hafızanın geleceğini bir düşün derim ben. Başka bir derinlemesini incelemede görüşmek üzere.